Merhaba ve bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Önümüzde Rutger Bregman'ın dünyayı epey sarsan o kitabı var. Humankind, Umut Dolu Bir Tarih. Elimizdeki kaynaklar da bu kitaptan ve üzerine yazılmış makalelerden oluşuyor. Amacımız ise aslında çok basit. Yüzyıllardır bize anlatılan o karamsar insan doğası hikayesi gerçekten ne kadar doğru bunu sorgulamak istiyoruz. Evet, yani acaba biz medeniyetin ince bir zarıyla örtülmüş vahşi hayvanlar mıyız? Yoksa hani o fabrika ayarlarımızda çok daha umut verici bir yazılım mı var? Gelin bu sorgulamaya tarihin en karanlık anlarından birinde başlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Londra'da. Nazi Almanyası'nın bombardımanı yani The Blitz kapıda. Hı hı. O dönem liderlerin, uzmanların hatta bizzat Winston Churchill'in ortak bir beklentisi var. Bombalar düşmeye başladığında medeniyetin o ince kabuğu çatlayacak. Herkes paniğe kapılacak, değil mi? Aynen. İnsanlar birbirini ezecek ve şehir tam bir kaos alanına dönecek. Bu beklentinin arkasında da Gustave Le Bon'un o çok meşhur kitabı var, Kitleler Psikolojisi. Neredeyse herkes okumuş o dönemde. Temel tezi de şey değil mi? Kriz anında birey aklını kaybeder ve kitle içgüdüleriyle barbarlaşır. Kesinlikle. Ama bombalar düşmeye başladığında olan şey bu teoriyi adeta yerle bir etti. Öyle mi? Evet, panik ve kaosun yerini şaşırtıcı bir sakinlik ve dayanışma aldı. Hani o meşhur İngiliz soğukkanlılığı, stiff upper lip dedikleri tavır var ya, Evet. işte o tavır her yere hakimdi. Yıkılan dükkanların önüne her zamankinden daha açığız gibi esprili tabelalar asılıyordu. İnanılmaz. Ama işin en şaşırtıcı kısmı psikolojik verilerdi. Kamu akıl sağlığı bozulmak yerine iyileşti. Nasıl yani? İyileşti mi? İyileşti. Nevroz vakaları azaldı, alkolizm ve intihar oranları düştü. İnsanlar normalde asla bir araya gelmeyecekleri komşularıyla, farklı sınıflardan insanlarla sığınaklarda bir araya geldiler. Şarkılar söylediler, birbirlerine destek oldular. Bu inanılmaz bir tezat. Yani beklenen şey insanın içindeki canavarın ortaya çıkmasıyken gerçekte tam tersi oluyor. İçimizdeki en iyi taraf ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Bu da bizi bu analizin temelindeki o büyük gizeme getiriyor. Eğer kanıtlar en zor anlarda bile birbirimize kenetlendiğimizi gösteriyorsa, biz neden kendimizle ilgili sürekli en kötü senaryoya inanmaya bu kadar programlıyız? Evet. Bu karamsarlık nereden geliyor? İşte bu sorunun cevabı zihnimizin nasıl çalıştığı ve bize anlatılan hikayelerle ilgili. Gelin bu konuyu biraz açalım. Sosyal psikolog Tom Posmes'in harika bir düşünce deneyi var. Bunu size de sormak istiyorum. İki farklı gezegen hayal edin. A gezegeninde bir uçak kazası oluyor. İnsanlar birbirine yardım ediyor. En savunmasız olanları, çocukları, yaşlıları kurtarmaya öncelik veriyor. Tamam, B gezegeninde ise aynı kaza olduğunda tam bir can pazarı yaşanıyor. Herkes kendi canının derdine düşüyor, panik ve kaos hakim oluyor. anladım. Sorum şu, sizce biz hangi gezegende yaşıyoruz? Bir an dürüstçe düşününce muhtemelen çoğumuz gibi içgüdüsel olarak B gezegenini seçtiniz. Evet, maalesef. Haberlerde gördüklerimiz, filmlerde izlediklerimiz hep bu senaryoyu destekler nitelikte. Fakat elimizdeki tüm somut veriler, Titanik faciasından 11 Eylül saldırılarına, Katrina kasırgası gibi büyük doğal afetlere kadar hepsi istisnasız bir şekilde A gezegeninde yaşadığımızı kanıtlıyor. Gerçekten mi? Evet, insanlar kriz anlarında bencil değil, özgece davranıyor. Bu yanlış inancımızın temelinde ise felsefede Wernicke teorisi denen bir fikir yatıyor. Wernicke teorisi. Yani iyiliğin, nezaketin, medeniyetin, içimizdeki o bencil ve vahşi doğayı kaplayan incecik, kolayca çizilebilen bir vernik tabakasından ibaret olduğu fikri. Aynen. Ve bu teori özellikle haberleri açtığınızda hissettiğiniz o mide bulantısını mükemmel açıklıyor. Buna kötü dünya sendromu deniyor. Kötü dünya sendromu. Düşünün bir, haberler doğası gereği anormal olanı rapor eder. Köpeğin insanı ısırması değil. İnsanın köpeği ısırması haberdir. Evet. Sorun şu ki, beynimiz her gün bu anormal olay bombardımanına tutulduğunda bunları normalin bir yansıması olarak algılamaya başlıyor. Kesinlikle. Haberler size bugün 8 milyar insan birbirini öldürmedi diye bir başlık atmaz. Ya da dün gece milyonlarca insan komşusuna selam verdi demez. Demez.
Sadece istisnaları yani şiddeti, felaketi ve ihaneti gösterir. Bu da bizim dünya ve insan doğası algımızı sistematik olarak çarpıtıyor. Ve bu çarpık algının kültürdeki en güçlü sembollerinden biri de şüphesiz William Golding'in Sineklerin Tanrısı romanı. Ah, evet. Hepimizin okulda okuduğu o sarsıcı hikaye. Issız bir adaya düşen bir grup İngiliz öğrencinin medeniyetin tüm kurallarını unutup nasıl ilkel bir vahşete sürüklendiğini anlatır. Evet. Bu kitap neredeyse insan doğasının karanlık ve kötü olduğuna dair bir kanıt gibi sunulur. Bir kurgu olmasına rağmen işte vernik kazındığında altından çıkan gerçek bu der gibidir. Hı hı. Ama bu fikri test eden gerçek bir olay yaşandı mı hiç? Yani medeniyetten tamamen kopmuş bir grup insanın ne yaptığına dair somut bir kanıtımız var mı? Var. Hem de sineklerin tanrısının tam tersini kanıtlayan inanılmaz bir hikaye bu. Merak ettim. 1965 yılında Tonga'dan 6 yatılı okul öğrencisi can sıkıntısından küçük bir balıkçı teknesi çalıp denize açılıyor. Fırtınaya yakalanıp günlerce sürüklendikten sonra Atta adında ıssız bir adaya vuruyorlar. Ve tam 15 ay boyunca orada mahsur kalıyorlar. Bir dakika, 15 ay mı? Bu kurgudaki senaryonun birebir aynısı. Peki ne oluyor? Birbirlerine mi düşüyorlar? Liderlik için kavga edip vahşileşiyorlar mı? Tam tersi oluyor. Bu gençler akıl almaz bir işbirliği ve dayanışma örneği sergiliyorlar. Gerçekten mi? İlk iş olarak asla kavga etmeyeceklerine dair bir kural koyuyorlar. Bir komün kuruyorlar, iş bölümü yapıyorlar, yiyecek bahçesi, spor salonu gibi alanlar inşa ediyorlar. Birinin ayağı kırıldığında diğerleri aylarca ona bakıyor. Vay canına. Araları bozulduğunda bir time out yani mola kuralı uyguluyorlar. Nasıl yani? Anlaşamayanlar adanın iki farklı ucuna gidip sakinleşiyor, bir süre sonra geri dönüp birbirlerinden özür dileyerek barışıyorlar. Muhteşem bir çözüm. Güne şarkı ve duayla başlıyorlar. Kısacası kurgunun vahşet ve kaosunun yerini gerçek hayatta düzen, dostluk ve işbirliği alıyor. Bu gerçek hikayenin pek bilinmemesi de aslında hangi tür hikayeleri duymayı tercih ettiğimiz hakkında çok şey söylüyor. Kesinlikle. Bu Tongalı gençlerin hikayesi inanılmaz. Bize insanın fabrika ayarlarının o en temel içgüdüsünün rekabet değil, işbirliği olduğunu söylüyor. Ama bu fikir, Batı felsefesinin temelindeki o büyük kavgayla tamamen çelişiyor. Biz doğuştan mı iyiyiz yoksa kötü müyüz? Yani Hobbes mi haklıydı yoksa Rousseau mu? Aynen öyle. Thomas Hobbes medeniyet olmasaydı hayatın herkesin herkese karşı savaşı olacağını, sürekli bir korku ve ölüm tehlikesi içinde yaşayacağımızı savunuyordu. Jean-Jacques Rousseau ise tam tersini, doğal halimizde asil ve iyi olduğumuzu ama özel mülkiyet ve medeniyetin bizi bozduğunu söylüyordu. Evet, bu iki görüş yüzyıllardır çarpışıyor. Ve modern bilim özellikle son 50 yıldaki bulgularla ibreyi giderek daha net bir şekilde Rousseau'dan yana çeviriyor. Bunu açıklayan en büyüleyici teorilerden biri de en dost canlının hayatta kalması fikri. Genelde en güçlünün hayatta kalması lafını duyarız ama bu en dost canlının hayatta kalması. Bu ne anlama geliyor? Bunu en iyi anlatan deney, Sovyet bilim insanı Dmitri Beyayev'in Sibirya'da gümüş tilkilerle yaptığı efsanevi çalışmadır. Beyayev, 10 yıllar boyunca sadece tek bir kritere göre tilkileri seçip çiftleştirdi. Neydi o kriter? İnsana karşı en az agresif, en dost canlısı olanları, en uysal olanları seçti. Ve Belyav'ın elde ettiği sonuçlar, yani bilim kurgu gibi, sadece en uysal olanları seçerek tilkilerin sadece davranışlarını değil, resmen fiziksel yapılarını değiştirdi. Aynen öyle. Birkaç nesil sonra bu tilkilerin kulakları düştü, kuyrukları bir köpeğinki gibi kıvrılmaya ve sallanmaya başladı, kürklerinin rengi değişti ve hatta havlamaya başladılar. Yani Beryav, vahşi bir hayvanı adeta bir köpek yavrusuna dönüştürdü. İşte bu deneyim bizim türümüz için anlamı şu, bizler de kendi kendini evcilleştirmiş bir türüz. On binlerce yıllık evrim sürecimizde hayatta kalma ve neslini devam ettirme konusunda en başarılı olanlar en güçlüler, en agresifler değil, en işbirlikçi, en sosyal, en dost canlısı olanlardı. Yani diğerleriyle iyi iletişim kuran, güvenilir olan. Evet, bir grubun parçası olarak hareket edebilen atalarımız avantaj sağladı. Biyologlar bu sürece homo papi diyor. Homo papi,
Yavru köpek insan. Aynen. Utandığımızda yüzümüzün kızarması bile bu sosyal evrimin bir ürünü. Bu karşımızdakine sana karşı dürüftüm, niyetimi gizlemiyorum demenin biyolojik bir sinyali. Bu teori Richard Dawkins'ın bencil gen gibi karamsar evrim anlayışlarına tamamen meydan okuyor o zaman. Tamamen. Tamam, bu tablo giderek daha umut verici hale geliyor. Evrimsel olarak işbirliğine yatkınız ama eminim şu an aklınızdan geçen bir soru var. Çünkü benim aklımda bu yanıp sönüyor. Nedir? Peki ya o meşhur psikoloji deneyleri? Stanley Milgram'ın şok deneyi, Philip Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyi. Bunlar sıradan insanların doğru koşullar altında ne kadar acımasız ve kötü olabileceğini kanıtlamadı mı? İşte işin en ilginçleştiği ve bir başka mitin yıkıldığı yere geldik. Çünkü bu deneylerin popüler anlatıları da gerçeği yansıtmaktan çok bizim o karamsar Wernicke teorisine olan inancımızı besleyen efsanelerden ibaret. Nasıl yani? Milgram'ın deneyini ele alalım. Bize hep şöyle anlatıldı, insanlar beyaz önlüklü bir otorite figürü emrettiği için diğer odadaki birine ölümcül düzeyde elektrik şoku vermeye hazırdır. Körü körüne bir itaat. Hepimizin bildiği hikaye bu. İnsanın içindeki Nazi subayının bir emirle nasıl ortaya çıktığının kanıtı gibi. Oysa deneyin kayıtları ve katılımcılarla yapılan görüşmeler incelendiğinde çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Öyle mi? Katılımcıların çoğu otoriteye itaat etmiyor, tam tersine büyük bir ahlaki ikilem yaşıyor. Terliyorlar, titriyorlar, deneyi durdurmak için yalvarıyorlar. Ama devam ediyorlar. Devam edenlerin büyük bir kısmı ise bunu bilime hizmet etmek gibi daha yüce bir amaç için yaptıklarına inandıkları için devam ediyor. Yani deneyi yürüten kişi onlara, deney bunu gerektiriyor, bilimsel ilerleme için bu gerekli dediğinde, kendilerini iyi bir amaç uğruna kötü bir şey yapan insanlar olarak görüyorlar. Bir dakika, bu çok farklı bir yorum. Kesinlikle. Yani bu körü körüne bir itaat veya kötülük deneyi değil. Aslında yanlış yönlendirilmiş bir iyilik ve fedakarlık arzusunun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren bir deney. Bu çok sarsıcı bir bakış açısı. Çünkü o deneyi her duyduğumda içimdeki o karanlık tarafın ne kadar kolay ortaya çıkabileceğini düşünürdüm. Meğerse mesele iyilik yapma arzumuzu kimin manipüle ettiğiymiş. Aynen öyle. Peki, tamam, Milgram daha karmaşık olabilir diyelim ama Stanford hapishane deneyi. O çok daha net değil mi? Yani orada sıradan üniversite öğrencileri, gardiyan ve mahkum rollerine atandıklarında hani hiçbir yönlendirme olmadan canavara dönüştüler. Herkesin bildiği bu. İşte o da daha da büyük bir efsane. Ciddi misin? Artık biliyoruz ki Stanford hapishane deneyi bilimsel bir sahtekarlıktan ibaret. Deneyin yöneticisi Philip Zimbardo tarafsız bir gözlemci değildi. Deneyin aktif bir katılımcısı ve yönlendiricisiydi. Ne demek bu? Gardiyan rolündeki öğrencilere zalimce davranmaları için bizzat telkinde bulundu. Onlara mahkumları çaresiz hissettirmelisiniz, sert olmalısınız gibi talimatlar verdi. Hatta bazı gardiyanlar kötü davranmayı reddettiğinde onlara kızdı. İnanılır gibi değil. Yani kötülük kendiliğinden ortaya çıkmadı. Çıkmadı. Adeta bir tiyatro senaryosu gibi bizzat yönetici tarafından yaratıldı. Bugün bu deney, etik kuralları ihlal ettiği ve bilimsel olarak geçersiz olduğu için psikoloji tarihinde bir utanç vesikası olarak kabul ediliyor. Peki ya Kitty Genovese vakası? New York'ta bir kadının 38 komşusunun pencerelerinden izlemesine rağmen öldürülmesi ve kimsenin yardım etmemesi, bu seyirci kalma etkisinin en bilinen örneği, bu da mı bir efsane? Maalesef bu da büyük ölçüde bir medya efsanesi. Bu hikaye ilk olarak New York Times'ta bu şekilde yayınlandı ve dilden dile yayıldı. Oysa yıllar sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki tanık sayısı 38 değildi, çok daha azdı. Ve İnsanlar olayı gördü ve defalarca polisi aradı ancak polis zamanında müdahale edemedi. Hatta bir komşusu aşağıya inip ağır yaralı kadını kollarında tuttu ve Kitty Genovese onun kollarında can verdi. yani kimse bir şey yapmadı anlatısı tamamen yanlış. Tamamen. Ama insanlar umursamaz ve duyarsız hikayesi, insanlar yardım etmeye çalıştı ama sistem yetersiz kaldı hikayesinden çok daha sansasyonel. Ve akılda kalıcı. Bu yüzden efsane olan versiyonu gerçeğin yerini aldı. Aynen öyle. Dayandığını gösteriyor.
Peki bunun pratik sonucu ne? Yani insanların aslında bencil ve kötü olduğuna inanmamızın günlük hayatımıza, toplumlarımıza bir etkisi var mı? Olmaz mı? Bregman buna nosebo etkisi diyor. Plasebo etkisinin tam tersi. Nocebo. Evet, bir ilacın size iyi geleceğine inandığınızda gerçekten de iyileşme gösterebilirsiniz. Nosebo ise kötü bir şeye inandığınızda onun gerçekleşme ihtimalini artırmanızdır. Nasıl yani? İnsanların temelde bencil, tembel ve güvenilmez olduğuna inandığımızda okullarımızı, iş yerlerimizi, adalet sistemlerimizi bu varsayıma göre tasarlıyoruz. Daha fazla sınav, daha fazla kontrol. Evet, iş yerlerine daha fazla denetim mekanizması, topluma daha fazla kamera ve ceza koyuyoruz ve sonuçta ne oluyor? İnsanların içindeki en kötü potansiyeli ortaya çıkaracak sistemler yaratmış oluyoruz. Güvenmediğimiz için güvensizliği, kontrol ettiğimiz için hilekarlığı teşvik ediyoruz. Tam olarak kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratıyoruz. Bu noktada aklıma o meşhur Kızılderili meseli geliyor. Yaşlı bilge torununa içimde iki kurt savaşıyor der. Biri kötü, öfkeli, açgözlü ve kibirli. Diğeri ise iyi, sevgi dolu, mütevazı ve dürüst. Hı hı. Torunu merakla sorar. Peki dede hangisi kazanacak? Bilge gülümseyerek cevaplar. Hangisini beslersen o. Anlaşılan o ki biz yüzyıllardır sürekli yanlış kurdu besliyoruz. Kesinlikle. Beslediğimiz hikaye gerçeğimiz haline geliyor. Bregman de kitabın sonunda bu yeni ve umut dolu bakış açısını hayata geçirmek için, yaşamak için 10 kural sunuyor. Bunlardan birkaçı bu sohbetin pratik sonuçları olarak düşünülebilir. Mesela birincisi şu, şüphede kaldığında en iyisini varsay. Bu ilk başta naif gelebilir ama aslında tam tersi. Bregman, güvenmenin güvensizliğe göre çok daha akılcı ve gerçekçi bir başlangıç noktası olduğunu savunuyor. Neden? Çünkü birine güvendiğinizde ona o güvene layık olması için bir şans verirsiniz. Güven bulaşıcıdır ve işbirliğinin temel yakıtıdır. Bir diğer radikal önerisi ise haberlerden kaçın. Evet, bu dünyadan kopmak anlamına gelmiyor ama anlık, sansasyonel, olumsuz odaklı haber akışının zihinsel sağlığımıza ve insanlığa olan inancımıza zarar verdiği artık bilimsel bir gerçek. O zaman ne yapmalı? Dünyanın gerçek durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, uzun vadeli trendleri gösteren verileri, derinlemesine analizleri okuyun. Ama sizi sürekli en kötüye inandırmaya çalışan o günlük haber döngüsünden kendinizi koruyun. Ve sanırım tüm bu anlattıklarım bizi son ve en önemli düşünceye getiriyor. Gerçekçi olmak kelimesinin anlamını yeniden düşünmemiz gerektiği. Evet. Genellikle bu kelimeyi karamsar olmakla, en kötüsünü beklemekle, insanın insana kurt olduğunu kabul etmekle eş anlamlı kullanırız. Gerçekçi olalım, insanlar böyledir deriz. Çok doğru. Ama ya tüm bu kanıtlar asıl gerçekçiliğin insanın doğasındaki iyiliğe, işbirliği potansiyeline ve dayanışma gücüne inanmak olduğunu gösteriyorsa, belki de asıl hayalperestler karamsarlardır ve umutlu olmak yeni bir gerçekçiliktir. İnsan doğasına dair bu derinlemesine analizimizin sonuna geldik. Bu ezber bozan bakış açısı okullarımızı, iş yerlerimizi, adalet sistemimizi ve en önemlisi kendi gündelik ilişkilerimizi nasıl yeniden düşünebileceğimize dair yepyeni kapılar aralıyor. Sizi şu düşünceyle baş başa bırakıyoruz. Belki de gerçekçi olmak aslında umutlu olmak anlamına geliyordur. Bu ve benzeri kitap incelemeleri için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın.